Çevre yönetimi hizmetleri kapsamında hazırlanmış olan eğitim sunumuna hoş geldiniz. Bu eğitimde çevre yönetimi süreçlerinden, çevresel etki değerlendirmesinden, çevre izin ve lisansından, atık yönetiminden, su yönetiminden, toprak yönetiminden ve kimyasalların yönetiminden bahsedeceğim. Çevresel etki değerlendirmesi, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade eder. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinin ek listelerindeki projeler, faaliyet türleri ve sınır değerlere göre tesisin kapsamı belirlenir. Eğer tesisiniz ek, 1 nolu listede yer alıyorsa, çevresel etki değerlendirmesi süreçlerine tabidir. Eğer tesisiniz ek, 2 nolu listede yer alıyorsa, çevresel etki değerlendirmesi süreçlerine dahil olup olmayacağı İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Tüm bunların yanı sıra tesisiniz, ek listelerinde yer alan faaliyetler kapsamında olmayabilir. Bu gibi durumlarda tesis kapsam dışı olarak değerlendirilir. Çevresel etki değerlendirmesi süreçlerinin tamamlanmasının ardından, bazı durumlarda güncellenmesi gerekir. Kapasite artışında, ünvan ve adres değişikliğinde, proseste yapılan değişikliklerde ve benzeri durumlarda güncellenmesi gerekir. Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevreye olan etkileri değerlendirildikten sonra, izin ve lisans süreçleri başlatılır. Projenin, çevre izin ve lisans yönetmeliğinde belirtilen konular kapsamına dahil olup olmadığı değerlendirilir. İzne tabi konular, hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarj ve derin deniz deşarjıdır. Lisansa tabi konular ise, ön işlem tesisleri, geri kazanım tesisleri, bertaraf tesisleri, diğer atık yönetim faaliyetlerini kapsar. Bir tesis, hem izin hem de lisans konularına tabi olabilir. Siz de kendi tesisinizin hangi konu ya da konulara tabi olduğunu üretim faaliyetlerinizi düşünerek tespit edebilirsiniz. Çevre izin ve lisansı kapsamında alınan belge ve görüşlerin, çevresel etki değerlendirmesi süreçlerinde olduğu gibi bazı durumlarda güncellenmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. Bu durumlar, faaliyet yerinin değişmesi, faaliyet konusunun değişmesi, kullanılan yakıtın veya yakma sisteminin değişmesi, toplam üretim ve tüketim kapasitesinin artması ve toplam ısıl gücün değişmesi durumlarında çevre izin ve lisansı görüşünün güncellenmesi gerekir. ÇED ve çevre izni süreçlerinin tamamlanmasının ardından üretim faaliyetine başlayan tesisler için, çevre yönetiminin ilk aşaması atık yönetimidir. Verimli bir atık yönetimi için öncelikle atıkların doğru tanımlanması gerekmektedir. Atıklar, temelde 2 kategoride sınıflandırılır. Bunlar tehlikeli atıklar ve tehlikesiz atıklardır. Kağıt, karton, plastik, ahşap, cam ve metal atıklar, herhangi bir kimyasal ile temas etmemiş ise tehlikesiz atıklara birer örnektir. Kullanılmış eldivenler, boş sprey kutuları, boş kimyasal bidonlar, elektronik atıklar ve piller ise tehlikeli atıklara birer örnektir. Verimli bir atık yönetiminin diğer aşaması, tanımlamaları yapılan atıkların kaynağında ayrı toplanmasıdır. Tanımlaması yapılan atıklar, oluşumları esnasında diğer atıklardan ayrı toplanmalıdır. Bu sayede geri dönüştürülebilecek olan atıklar, diğer atıklar ile karışmadan verimli bir şekilde doğaya ve ekonomiye geri kazandırılır. Atıkları kaynağında ayrı toplamak, üretim tesisleri için yasal bir zorunluluktur. Kaynağında ayrı olarak toplanmayan atıklar geri dönüştürülemez ve doğal kaynakların daha hızlı tükenmesine sebep olur. Ayrıca yeniden kullanılamadığı için ekonomik bir kayıp olarak değerlendirilir. Verimli bir atık yönetiminin bir diğer aşaması, tanımlaması yapılan, kaynağında ayrı toplanan atıkların geçici olarak depolanmasıdır. Atıklar, bertarafa veya geri dönüşüme gönderilmeden önce tesis içerisinde geçici olarak depolanabilir. Depolama işlemi yapılabilmesi için gerekli şartları sağlayan, atık geçici depolama sahası kurulması gerekir. Geçici depolama sahasının sağlaması gereken şartlar şu şekildedir. Üzerinin ve dört tarafının kapalı olması, zemininin beton olması, insan trafiğinden uzak bir yerde olması ve atıkları alacak araçların kolay yanaşabileceği bir konumda olması,
tehlikeli atıklar ile tehlikesiz atıkların ayrı olarak depolanabilmesi adına farklı bölmelerinin bulunması ve kapılarının ayrı olması. Kapıların kilitlenebilir olması ve anahtarların sadece yetkili personelde bulundurulması, oluşabilecek yangınlara karşı her türlü tedbirin alınmış olması, tehlikeli atık alanında oluşabilecek dökülmelere karşı kör kuyu ile sonlanan kanal sisteminin bulunması, atıkların depolanacağı bölmelerde ilgili atığa ait etiketlemelerin bulundurulması şartlarını karşılaması gerekir. Verimli bir atık yönetiminin son aşaması, atıkların geri kazanıma gönderilmesi ve kayıtlarının tutulmasıdır. Tanımlaması yapılan, kaynağında ayrı toplanan ve geçici olarak depolanan atıkların, bakanlık tarafından lisans verilmiş olan geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi gerekir. Lisanslı olmayan tesislere gönderilen atıklar yıl sonunda beyan edilemez ve tespit edilmesi durumunda ciddi yaptırım riski barındırır. Tehlikeli atıklar ise bakanlık tarafından Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi adı verilen bir uygulama ile oluşan tüm tehlikeli atıklara ait toplama, taşıma ve boşaltma işlemleri takip edilmektedir. Çevre yönetimi süreçlerinden bir diğeri de su yönetimidir. Su, hayatın temel kaynağıdır ve toplumların sürdürülebilirliği için kritik bir öneme sahiptir. Ancak, günümüzde su kaynaklarımız çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır. İklim değişikliği, kirlilik, aşırı kullanım ve nüfus artışı gibi faktörler, su yönetimini daha da hayati hale getirmektedir. Unutmayalım ki, su yönetimi yalnızca çevresel bir mesele değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir meseledir. Bu nedenle su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda istisnasız herkesin destek vermesi gerekir. Örneğin, herhangi bir tesiste bulunan atık su arıtma ünitesini ele alalım. Üretim sonucu oluşan atık sular, tesiste bulunan atık su arıtma ünitesinde, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra, tesisin bağlı olduğu otoritenin belirlediği standartlara getirilir ve alıcı ortama deşarj gerçekleştirilir. Arıtma tesisinde yaşanacak herhangi bir problem, atık suların doğrudan alıcı ortama karışmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda içme sularımız doğrudan veya dolaylı olarak zarar görür. Az önceki örneğin yanı sıra, yağmur suyu kanalları da doğrudan alıcı ortama aktarılmaktadır. Yağmur suyu kanalları çoğu zaman kanalizasyon sistemleriyle birleştiği zannedilir. Ancak, kanalizasyon sistemlerindeki atık sular ile karışmaması ve altyapı sistemlerinin taşıdığı yükü fazlalaştırmaması adına, yağmur suları ayrı bir hat ile toplanır ve alıcı ortama gönderilir. Unutmayın! Yağmur suyu kanallarına dökülen herhangi bir kimyasal, doğrudan veya dolaylı olarak içme sularımıza karışır. Dünya üzerindeki toplam suyun %97,5'unu okyanus ve denizler oluşturmaktadır. Geriye kalan %2,5'unu tatlı sular oluşturmaktadır. Tatlı suyun da çok büyük bir çoğunluğunu buzullar oluşturmaktadır. Geriye kalan az bir kısım ise, canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için ulaşabileceği su miktarıdır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 13 Aralık 2023'te yayınladığı rapora göre, 2022 yılında su kaynaklarından toplamda 19,2 milyar metreküp su çekildi. Çekilen miktarın 16,4 milyar metreküpü çeşitli alıcı ortamlara geri deşarj edildi. Canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan su kaynaklarının miktarı bu kadar azken, erişilebilir su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve atık su oluşumunun azaltılması, canlıların yaşamını sürdürülebilir hale getirebilmesi açısından çok önemli bir konudur. Her yıl, bir önceki yıla göre kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı azalıyor. Bu hızda sularımızı kirletmeye devam edecek olursak, Türkiye, 2040 yılında su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine girecek. Bu durumu hukuki olarak kontrol altına alabilmek adına, işletmelerden düzenli olarak atık su numuneleri alınarak, mevzuatta belirtilen sınır değerlere uygunluğu kontrol edilmektedir. Ölçülen değerlerde herhangi bir uygunsuzluk oluşması durumunda, sınır değerler sağlanana kadar işletmenin bağlı olduğu birimler tarafından idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu gibi durumlar, işletmenin bağlantı izinlerinin iptal edilmesi ve hatta faaliyetin durdurulması gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Çevre yönetimi süreçlerinin bir diğer konusu, toprak yönetimidir.
Toprak yönetimi de çevre yönetimi süreçlerinin tamamında olduğu gibi sürdürülebilir yaşamın temel kavramlarındandır. Toprak yönetimi, üretim esnasında kullanılan kimyasalların, ağır metallerin, atıkların ve diğer zararlı maddelerin toprağa karışmasını önlemek amacıyla uygulanması gereken bir sistemdir. Kirlenmiş topraklar, sağlıklı gıda üretimini tehdit eder. Toprakta biriken ağır metaller ve kimyasallar, tarım ürünlerine geçerek gıda zincirine dahil olabilir. Ayrıca toprağa sızan zararlı maddeler, içme suyu kaynaklarını kirletebilir. Toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla oluşturulan mevzuatlar, özellikle sanayi tesisleri için oldukça önemli bir konudur. Üretim faaliyetleri esnasında kullanılan her türlü zararlı maddelerin toprağa karışması önlenmelidir. Aksi halde işletmeler, idari birimler tarafından ciddi yaptırımlara maruz bırakılmaktadır. Kimyasalların yönetimi de, diğer çevre yönetimi süreçlerinde olduğu gibi, gerekli bir sistemdir. Kullanılan kimyasalların veya tehlikeli maddelerin, mevzuatta belirtilen koşullarda depolanması ve yine mevzuatta belirtilen koşullarda kullanılması gerekmektedir. Mevzuatların amacı, öncelikle insan sağlığını korumak, sonrasında çevre sağlığını koruyarak sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşamı desteklemektir. Bu yüzden kimyasallar ile çalışma yapılırken daha dikkatli olmak gerekir. Bazen, kimyasalların taşınması, depolanması veya kullanılması sırasında olası bir kaza ile karşılaşabilirsin. Bu gibi durumlarda önceliğin kendi sağlığını korumak olmalıdır. Öncelikle, daha önceden belirlenmiş olan acil durum personelini bilgilendirmelisin. Daha sonra döküntü alanının güvenliğini sağlamalısın. Dökülen kimyasal, yanıcı, parlayıcı veya tahriş edici özellikte olabilir. Bu sebeple döküntüye müdahale etmeden önce, gerekli kişisel koruyucu donanımlarını mutlaka kullanmalısın. Koruyucu donanımlarını giydikten sonra, önce döküntünün yayılmasını engellemek adına etrafından başlayarak, emici malzemeler yardımıyla dökülen kimyasalı ortamdan uzaklaştırmalısın. Unutma! Kullandığın emici malzemeler artık birer tehlikeli atıktır. Bu atıkları, tehlikeli atık geçici depolama sahasında, ilgili etiketlemeleri yapılmış olan alanda geçici olarak depolaman gerekir. Tüm bu süreçler, işletmelerin çevreye olan sorumluluklarını yerine getirmesinde ve ilgili otoriteler tarafından yaptırımlara maruz bırakılmaması açısından önemlidir. Unutmayalım ki çevremizi korumak sadece bugünün değil, geleceğin de sorumluluğudur. Aldığımız her önlem, attığımız her küçük adım, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için büyük bir fark yaratacaktır. Biz bu dünyayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık.